Merhaba arkadaşlar, Aygül ile Eliş kanalıma hoş geldiniz. Şimdi pikemizi tamamlama aşamasına geçelim artık yavaş yavaş. Kapağını hazırladık. Biliyorsunuz pikemizin bu kenarındaki kirli kısımları temizlemek için buralara saten kenarlar geçireceğiz. Bu kenarları nasıl geçireceğimizi, köşelerini nasıl yapacağımızı göstermek istiyorum. Bu benim aşağıda gözükecek olan pat parçam arkadaşlar. Pat niye diyoruz? Pat bu pikemizin ayak ucunda ve kenarlarında ve kapak kısmında gözüken saten parçalarımıza pat diyoruz. Bizim pikemizin eni 2 metre 60 santimdi. Boyunda 2 metre 65 santim olarak kestim. Sonrasında pikenin kenarlarında bulunan şu yazı kısmı olan kenarlarını düzgünce çıkartmamız gerekiyor. Çünkü kenar kısımları daha sık dokumalı olduğu için çekme görüntüsü yapabilir diktikten sonra. Şu kısım pikemin tam yarısı. Burası ayak ucu arkadaşlar. Bakın burası pikemin ters yönü. Bu kısım da düzü. Yani düzü masamızın üzerine gelecek şekilde pikemin yerleştirilmesini yaptım. Biliyorsunuz 3 adet satenden parça kesmiştik hatırlarsanız. Bunlardan 2 tanesi pikemizin yan taraflarına gelecek olan, bir tanesi de alt tarafa gelecek olan parçamızdı. Bu parçamızı da 28 santime 2 metre 60 santim olarak kesmiştim. Bu alt için ayırdığımız parçamızı elimizle sıvazlayarak pikemizin ayak ucuna şu şekilde koyduk. Bizim bu parçamızın pikenin eniyle 0 olarak aynı eşit uzunlukta olması gerekmekte. Eğer bu şekilde ayarlamanızı yaparsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız pike köşelerinde. Ama şu anda pikeye dikme işlemi yapmıyoruz arkadaşlar. Sadece köşe yapacağız. Bu yüzden ölçüm çalışmasını yapıyoruz. Şöyle fazla olan parçamı hemen üste doğru kıvırıp buradan keseceğim. Kenarları çıkarttık biliyorsunuz. Biraz da fazla payım vardı. Yani benim ayak ucu ölçüm burada belirlenmiş oldu. Evet arkadaşlar, şimdi 3 santimden geriye kıvırdım bu şekilde. Alt parçamı, parlak kısmı bana bakacak şekilde, üstte olacak şekilde yerleştirdim. Sağ taraf yan parçamı elime alıyorum. Bunda yine 3 santimlik kıvırdığım kısmı var. Yüz yüze gelecek şekilde bu iki parçayı üst üste koyuyorum. Önemli olan üstte kıvırdığınız parçalar 0 hizasında birbiriyle buluşmalı. Alttaki fazlalıkları gerekirse alırsınız. Bakın bu şekilde tam üstünden birkaç tane iğne takarak üst üste iğneledim. İki parçamızı birbirine eşitleyelim. Şimdi arkadaşlar üst köşe noktamızdan tutuyoruz. İkisini birlikte bakın. Tam köşede olacak şekilde şu şekilde katladım. Hemen bu kısma işaretimi alıyorum. Yine cetvelim yardımıyla buradaki işaretimi köşedeki 0 noktama birleştiriyorum. Bir üçgen çizdim gördüğünüz gibi. Ve biz bu kısma makine çekeceğiz. Şöyle görsel olarak da anlayabilmeniz için şu şekilde bir göstermek istiyorum size. Bakın buradan dikişinizi çektiğiniz zaman arkadaşlar şu şekilde pikemizin bir taraf köşesini hazırlamış oluyoruz. Yine aynı işlemi diğer taraf köşemizde de yapıyoruz. Artık bu aşamada bu parçamızı pikemize buluşturana kadar, yerleştirip dikene kadar köşelerimizi çektikten sonra asla ütü yapmıyoruz. Bu önemli bir ayrıntı. Büyük sıkıntı yaşarsınız eğer bu esnada ütü yaparsanız kumaşların esnemesine sebep olursunuz ve köşeniz pikenize tam olarak oturmaz arkadaşlar. Şimdi bu kısmı ve diğer kısmı makine çekeceğim. Şimdi bu köşelerimin makine dikişlerini çekeceğim. Çizgilerini almıştım biliyorsunuz. İğnelerimi taktım. Siz ister iğne takın sık sık isterseniz de tel yapın bu arayı. Şurası 3 santim arkaya kıvırdığım uç kısımları. Bunları kıvrık olarak makinalarını çekiyorum. Şu anda elimde bulunan parça pikemin alt ve kenar parçalarım. Evet. Şimdi diğer köşemin makinesini de çekeceğim. Buradaki payımı alıyorum. Şimdi bu kısımlara ben nervür çalışmamı yapacağım.
Tam köşeye geldim. Tam köşede iğnemi içeride bırakıyorum arkadaşlar ve bu şekilde dönüşümü yapıyorum. Nervürümü çift kat üzerinde çekiyorum patlarda, kenar patlarında. Evet arkadaşlar, ben şimdi pikemin köşelerini gördüğünüz gibi hazırladım. Nervür çekimlerini tamamladım. Ve pikeyi artık yan parçaları yerleştirme aşamasındayım. Peki yerleştirmek için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle pikemizin boyuna doğru tam orta noktasını bilmemiz gerekiyor. Bakın, bende kat çizgisi olduğu için orta çizgimi belirledim. Yine birleştirmiş olduğum ayak ucu parçamın şu şekilde katlayarak bunun da orta çizgisini aldım ütüyle. Şimdi saten parçamın ortasını pikemin tam ortasına yerleştirdim. Ayak ucuna, pikenin yönüne çok dikkat edin. Tersi size bakıyor olacak ve pikenin yine desen yönüne de mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Buraya güzelce iğneliyorum, kaymasın. Şöyle düzelterek kenar kısma doğru parçamı itekliyorum, düzelterek ve sık sık iğne takacağım bu kısımda. Artık kayma olmaması gerekiyor. Herhangi bir potluk yapmaması gerekiyor. Dolayısıyla iğnelerimi tam köşe noktamdan da iğnemi taktım. Cetvelimin yardımıyla düzgünce çizgimi alıyorum. Bu benim dikiş yapacağım hattım. Artık pike ile satenimi buluşturacağım. Dikişimi yapacağım kısmım. Sonuçta burada 23 santim olarak kaldı. Burada siz tel yapmalısınız bence, yine söylüyorum. Ben şu şekilde iğnelerimi sık sık takıyorum ve buradan dikişimi çekeceğim. Sonra yan kısmın patını, diğer yan kısmın patını ve en son kapak patını yerleştirerek pikemin temizleme işlemini tamamlayacağım. Şimdi ayak ucumu, yanlarımı, güzelce pat kısımlarımı yerleştirdim. Şimdi kapağını yerleştireceğim. Yine pikemin masama anca sığacağı için şöyle orta noktasını ayarlamaya çalışıyorum. Bakın şu kısım benim işaretlediğim pikemin orta kısmı. Şimdi kapağımızı hazırlamıştık. Bu şekilde. Şimdi ben kapağımı yerleştiriyorum. Nasıl yerleştiriyorum? Burası kumaşımın gene yanlarda yerleştirdiğim ters kısmı. Bu satenimizin de yüzünü bu ters kısma gelecek şekilde böyle yerleştirdim. Orta çizgimi belirledim. Pikemin orta çizgisiyle kapak kısmımın orta çizgisini bu şekilde üst üste getiriyorum. Pileli kısmı aşağıya, uç kısmı da pikenin artık en dışına gelecek şekilde yerleştirmemi yapacağım. Yine kumaşımı düzelterek bu şekilde sıvazlayarak düzgünce yerleştireceğim. Bunu da ağırlık olsun diye koyuyorum bu arada. Şöyle güzelce düzelttim. Kapağımı yerleştirdim ve yan pat parçamı kapak parçamın üzerine güzelce yerleştirdim. Diğer yana da aynı şekilde yerleştireceğim. Ve bu kısımda cetvel kullanarak kenar düzgünlüğünü sağlıyorum. Ve düzgün çizgimi alıyorum arkadaşlar. Buradaki fazlalıklar sizin kafanızı karıştırmasın. Zaten bunu ben biraz fazla kesmiştim. Nervürlerden dolayı bozukluklar, eğrilikler olacağı için çizgimizle düzelteceğiz. Evet, pikenin iç dikişlerini bitirdim. Sonra düzgün bir şekilde çevirdim. Artık bu üstlerinden, şu kısımlardan makinasını çekeceğim. Pikemin dikişlerini bitireceğim ama bu dikişleri çekmeden önce yan kapaklarla pike arasına paça telasıyla yapıştırmak istiyorum. Tel yapmıyorum. Bu şekilde paça telasıyla yapıştırıp sonrasında dikişi daha kolay olacak. Böyle bende telenet vardı. İnce şeritler halinde kestim. Kağıdını henüz kaldırmadım arkadaşlar. Yapıştırmak istediğim yerin içine şöyle yerleştiriyorum. Sıcak ütümü basacağım. Evet. Şimdi altta pike kısmına yapıştı tela. Biraz soğumasını bekliyorum çünkü hemen bırakmaz kendisini. Soğuduktan sonra kağıtla telanın arası bu şekilde ayrılıyor. Sonrasında pat kısmımı düzgünce üzerine yerleştirdim. Potluk yapmayın. Bu aşamada çok dikkatli olun. Bu
Usulca ütümden buharını veriyorum. Yapıştığı için arkadaşlar dikişim bu aşamada çok kolay olacak. Herhangi bir kayma yapmayacak. Bakın artık yapıştı, burası tuttu. Şimdi şu nervürümün dibinden dikişimi çekerek pikemin dikişini tamamlayacağım arkadaşlar. Bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Son ayakta kırdı. Biz bu şekilde çalışmamızı tamamladık. Şimdiden hepinize kolay gelsin diyorum. İnşallah siz de zevkle dikersiniz.